Selam, ben Barış. Dağdaki satış ofisimize hoş geldiniz. Şaka bir yana güzel bir yerde uzun zamandır kurmadığım bir çadırı kurmak istedim. Bu bölümde de yalnız geldim ve sessizliği dinliyorum. Bu bölümde konuşacağımız şeyler, yaptığım hatalar. Hadi bir çay demleyelim. Siz de buraya gelene kadar bir izleyin. Ondan sonra çayla birlikte sohbet edelim. Yeni maceradan merhabalar. Başladık. Ormandayız yine. Vay. Eğer güzel bir his verirse bana burada bugün konaklayabiliriz yalnız. Rüzgar sesi ve kuş sesi var. Başka hiçbir şeyin sesi yok. Muhtemelen buraya çok az insan gelecek. Hazır. Bu kamp serisi biraz şey oldu. Çok uzun zamandır kurmadığım çadırlarla yalnız kamp yapmak gibi bir şey oldu. Son 2 bölümdür çöpleri şöyle kenara koyacağım. Zaten toplayacağım sonrasında.
Ay, birden fazla işlemi olan şu çadırı kurmak beni yormadı da ne yordu biliyor musunuz? Geçen haftaki bölümü izlemeyip şimdi bana şunu soranlar yordu. Neden yalnızsın? Lütfen bir önceki bölüme, lütfen. İzleyin hemen gelin. İçini yerleştirelim. Yağmur da yağmadı ama hava kapalı. Hafiften birazcık yağmur atıştırıyor ama bakalım. Yağacak gibi de duruyor. Hiç açmadı çünkü hava. Çöpleri şuradaki çirkin ateş yerinde toplayıp yakmaya karar verdim. Çünkü çevrede oldukça fazla çöp var. Arabamda o kadar yer yok. Bu şimdilik toplayabildiklerim. Şu camları falan ayrıştıracağım. Onları götürmeye çalışacağım. Geçen haftaki tanıştığım kamptaki aile, o davinin içinde kalan aile bana şey vermişti. Çıra vermişlerdi. Onlar da çok doğa severdi. Onların anısına, onların hatırına bu çöpleri yakmış olalım. Ya aslında çöp yakmayı çok sevmiyorum. Tasnif de etmiyorum, işin doğrusu bu. Ama şimdi çevrede topladıkça çoğalacak. Hala da var. Ve gerçekten götüremeyeceğim. Bu da üzüleceğim yani. Çünkü bir de şöyle bir algı var. Aa, burada çöp varmış, bir şey olmaz, şuraya bırakalım algısı oluşuyor. O da oluşsun istemiyorum burada. Çünkü çok güzel bir yer. Manzarat falan harika bir yer. Geldiğimizde de her seferinde çöp olsun istemiyorum. Bakın şurada çadırın oraya kadar gidip geldiğim yerde bile gördüğünüz gibi sürekli çöp çıkıyor. Ellerimi de iyi yıkamam lazım ya. Keşke eldiven taksaydım. Uh-oh. Size de bir felaket geliyormuş gibi geldi mi? Bana öyle geldi çünkü. Bura galiba iyi bir karışacak ortam. Hazırlıklı olalım. Uzaklaştırmıştım ama geri yaklaştıracağım. Şu anda onu kaçırmamamız
lazım. Öyle yaparsak. İnce ince başladı. Çöpümüz de yanıyor. İyi, söndürmeye de ihtiyaç duymayacağız. Yağmur söndürür. İnşallah hepsi yanar da öyle söner. Sen mi ya? Neyse, çok artarsa gereriz ya. Yapacak bir şey yok. Çay dedik, kahve yaptık. Siz de bu ana kadar geldiniz. Gerçi yağmur yağmaz demiştim, o da yağdı. O yüzden sorun yok. Hatalardan bahsedelim demiştim. Bu ana geldik. Bu yalnız kampların bana kazandırdığı bir şey oldu. Düşündüm, kendi kendime kaldım. Çünkü yalnızlık, sessizlik, yapacak bir şey kalmayınca o düşünmeye başlıyor insan. Benim en büyük hatalarımdan bir tanesi neydi biliyor musunuz? Hata yapmaktan korkmak. Benim için öyle. Bu tabii şeyden bahsetmiyorum. Bile isteye hata yapmaktan bahsetmiyorum. Birine zarar verecek ya da kendime zarar vereceğim bir hatadan bahsetmiyorum. Biraz böyle mükemmelliyetçiliğin peşine düşmenin aslında hata yapmaktan korkmak olduğunu anladım. Biraz gelişigüzel olmaya, biraz daha maceranın içinde olmaya karar verdim. O yüzden bir kamp daha yalnız olabilir diye tahmin ediyorum. Kendimi biraz daha geliştirmek için. Bilmem siz ne düşünürsünüz mesela bu durumda? Fikirlerinizi duymak, okumak gerçekten beni çok mutlu eder. Yorumların hepsini böyle hem cevaplıyorum hem de hepsini tek tek okuyorum. Bunu durup dururken böyle oturdum şöyle tam kahvemi içerken düşünürken bulmadım yani böyle bir şey. Bunların baskısı ve içsel döngüler olduğu için şöyle düşündüm. Bu yaptığım şey benim için beğeni, övgü ve değer almalı. Yaptığım şey de video çekip size yayınlamak. Hayatımı bu şekilde geçindiriyorum. Yeterince izlenmiyor veya beğenilmediği zaman tabii ki başarısız olduğunu düşünüyor insan. Ve bunun baskısı altında da hata yapmaktan kaçınıyor. Daha böyle hatasız, daha böyle göze hoş gelen, daha iyi bir şey yapmanın peşine düşüyor. En büyük hataya sürüklüyor insanı gibi geliyor bana. Geldi yani daha doğrusu. Destekleyen, beğenen, takip eden, böyle günü gününe, saat saatine bunu yapan bir sürü insan var. Çok teşekkür ederim ve artık kendimi tamam hayatımı bu işten kazanıyor olsam da artık bu baskının içinde hissetmiyorum. Artık kafama göre video atacağım falan da değil bu arada. Düzenli, yine her şey düzenli olacak ama daha farklı, daha değişik bir ambiyansla göreceksiniz. Artık bazı kurallarım olmayacak. Belki de her zaman büyük çadır veya konforlu kamp olmayacak. Birazcık dertleşmiş olalım. Belki uzun tutuyorum ama kusura bakmayın. Yani bu kadar imkan varken dışarı izleyemeyeceksek burada olmamızın bir anlamı yok. Burada. Burada, tamam. Kazığı almadık. Kazık. Kazıklar buradan geliyor. Güzel. Şimdi dışarıda oturabiliriz. Tek kaşını kaldırmış çadır. Yani dalga geçiyormuş gibi görünüyorum ama seviyorum bu çadırı bu arada. Gerçekten. Çünkü güzel.
3 metre 3 metre kutu gibi. Güneş yağmuru. Yağmur hiç durmadı. Şöyle arabayla götüreceğimi poşetledim. Çevremiz şu an gayet iyi durumda. Ondan sonra çöp. Size bir şey göstereceğim. Biraz önce geldi, oturdu ve vadiyi izliyor. Öylece yoktu önceden. Şurada. Görebiliyor musunuz? O siyah şey bir ayı. Zoom bu kadar yapabiliyorum. Yağmur duruyor, yağıyor arada ama geldi oturdu oraya. Vadiyi izliyor garip bir şekilde. Ben bunu bir yerde okumuştum. Galiba Norveç basınında mı ne okumuştum. Ayılar istemsizce değil de bunu yapıyorlarmış. Manzara izlemeyi seviyorlarmış. Oturup manzara izliyorlarmış. Bu da öyle yapıyor şu an. İzliyor, manzarayı izliyor. Gece bize gelmez umarım. Yani sıkıntı yok. İstediği kadar izlesin. Şimdi saat 4 olmuş. Yavaştan yemeye başladım. Bize ne lazım? Havuç. Durun yağmurda kimler geldi? Misafirlerim geldi. Ekmek paylaştım yine. Ama yine çobanın köpekleri. Bunlar başka ama. Büyük bunlar. Yediler. Ne var? Vallahi bir şey diyeceğim. Artık kızarsa da yapacağım bir şey yok. Gel. Al. Al.
Tamam. 2 dilim daha verdim. Yani ikişer, toplamda 4'er dilim vermiş oldum. Tamam, anlaştık onlarla. Yeter. Çoban da kızarsa ne yapayım ya? Baksana garibanlara. İnanamıyorum. Şöyle göstereyim size ne kadar fazla olduklarını. Keçilerin ne yapacağı belli olmaz. O yüzden çadırın biraz dışında duracağım. Hem de kapısını kapatacağım. Köpeklerde bir sıkıntı yok da keçiler biraz asi oluyor genelde. Resmen basıldım ya. O kadar fazlalar ki bakın. Maşallah. Yavrucuk. Bak köpek yine de versem de beni kontrol ediyor herhangi bir sıkıntı veriyor muyum diye. Diğeri nerede bilmiyorum. Diğeri ileri gitti galiba. Keçiler falan. Güzel bir deneyim oluyor şu an. Gitmeyecek misin sen? Olay ne biliyor musunuz? Henüz daha sürüsü geliyor. Birbirimizden şu an sürüyü sakınıyoruz. Nerede arkadaş? Bayağı yağmaya başladı ha. Son 10 dakikadır çok felaket bir yağmur yağıyor. Artık bu sağanak yani. Sağanağı da geçti. Buralar göl olmaya başladı bakın. Tabii ben dere yatağında değilim. Dere yatağı şurada ileride. Keçilerin umurunda değil. Hepsi otlanıyor ama bakın her yerdeler. Bir oradaki ot kalmış değil mi? Bak. Bakın. Bak. Şunu görüyor musunuz? Köpekçik arabanın altına saklanmış. Direkt arabanın altında biri. Diğeri nerede bilmiyorum. Vay be. Dikkat etmek lazım. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama bu birilerinin kalbini kırıyorsa şimdiden çok özür dilerim. Ama gördüğüm olay şu. Ya iyi çobanın köpeği iyi oluyor ya. Ilımlı oluyor yani. Bak ben zarar vermeyeceğimi bildiği için herhangi bir şey yapmadılar. Herhangi bir agresif bir durum olmadı. Bu arada köpekler bu kadar falan yani. Hani saldırsalar bayağı bir hengame kopar burada. Ama bazılarınınki abi sürüye yaklaşmasan bile bir anda ortalık karışıyor.
Şimdi annem iyi bilir. Gerçi Sivaslılar zaten bilir. Beni çok iyi anlayacaklar. Kamplarda bozulmasın diye süzme yoğurt getiriyorum. Ama süzme yoğurt Sivas'ın yöresel bir çorbası var. Peskutan çorbası. Peskutan da kurutulmuş yoğurt. Tadı bence süzme yoğurdu andırıyor. O ağızda bıraktığı dokusu vesairesi. Beni beklemiş. Madem bekledi o zaman fazla yapmışım. O da nasiplensin istedim. Gel bakayım. Gel bakayım. Dur. Dur. Bekle. Şşt. Hayır. Bekle. Gel. Dur. Bolognese soslu makarna cacık. Afiyet olsun efendim. Bolognese harika olmuş. Var ya, köpek iyi ki beklemişsin ha. Çoban köpeği çok şanslı çıktı. Dışarı çıkayım diyorum ama çıkamıyorum. Sürekli kıyafet veya üst değiştiriyorum. Çorap değiştiriyorum. Şu ateşe bakacağım ya. Bak son 3-4 saattir yağıyor. Sağanak yağıyor dedik ya. Ateşi merak ettim. Dur. Dur yavrum, bir şey yok. Dur. Şşt. Hayır. Oyun oynayamayız, hayır. Bakın. Buna iyi ki geldik. Son 3-4 saattir sağanak yağış yağmasına rağmen ateş sönmüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gerçekten küçük değil ya. Hala da ben de oyun oynama peşinde. Şöyle bir 2 pati atsa yerdeyim ha. Doğrulamam, biliyor musunuz? Bu dağlarda acayip bir şelale sesi var ama görüntüde öyle bir şey görünmüyor. Bunun şurasında falan olsa gerek. Diğerini şurada, bak şurada birazcık görünüyor gibi. Bakın tam şurada şelale var. Evet. O dağların üstündeki çatlaklardan artık sızıp buraya geliyor şelale. Buraların
Tam bu anı çok hoşuma gidiyor. Tam gördüğünüz gibi bakın sana. Mükemmel değil mi? Hafif yağmur çiseliyor. Gün batımına doğru gidiyoruz. Yemekten sonra akşam üstünü bulaşıkları hallettim, sildim falan. Biraz ortalığı topladım. O ara bir şeyler izledim. Yalnızken biraz ses olsun istiyormuş demek ki insan, onu fark ettim. İşin garibi şuraya yağmur yağmıyor. Ve buraya da yağmıyor. Sadece bize, bana yağıyor. Şimdi bu tarafa doğru yöneldim. Çadırın kapısı falan açık. Köpeğe güvendim de köpeği de göremiyorum. Bir akşam yürüyüşü yapayım dedim ya. Ne dersiniz? Nasıl olur sizce? Yediğimizi eritelim biraz. Gerçek yalnızlığı da burada yaşıyor insan. Çok garip. Hiçbir şey yok, hiçbir canlı yok. Hani kuşlar var tamam ama başka işte bir köpek var. Tamam, bir de ben var. Telefon da çekmiyor. Yani ilerisini görmek için her zaman daha ilerisine gitmek gerekiyor. Ama ben şurada bitireceğim. Burada bir trans yürüyüş yapmak istiyorum. Trans geçiş yapmak istiyorum daha doğrusu. Ve bu bir çağrıdır arkadaşlar. İstekli olan, yapabilen, yapmak isteyen, tecrübeli olan birileri varsa yorum yapsın. Instagram'dan bana yazsın. Bir bakalım, bir planlayalım. Bu sene bitmeden yaklaşık bir 80 kilometre dağlarda yürüyeceğiz. Çadırımız şurada minicik. Aşağı inmektense şuradaki şelaleye yürümeyi tercih ettim. Ben de hem de onu görmüş olalım. Bir de buzula dokunmuş oluruz yine. Serinlik, bayağı serinlik geliyor bu arada. Buzdolabı gibi. Bu buzluğu açıp da karşısına bakıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şey değil. Az biraz daha çıkacağım. Daha da çıkmayacağım çünkü terlik var ayağımda. Planlı bir gezi değildi. Devasa bir buzul parçası. Planlı bir gezi değildi ama buraya kadar geldik. Felaket bir soğuk var burada. Serin değil yani, soğuk. Şurada gördüğüm nokta çadırımız. Oraya gideceğiz. Biraz abartmış olabiliriz tek başımızdayken ama hata yapmaktan korkmayalım. Çay kahve demleyip içelim ya gün batmadan. Aşağıda da yağmur durmuş. Bir de bakalım köpekçik ne yaptı? Nerede? Bak bak, orada bir kuyruk görüyorum. Bak bak bak. Gördünüz mü? Orada bizi beklemiş. Yani bu çocuğa bir şeyler vermekle çok haklıymışız, anladın mı? Herhangi bir sıkıntı yaşatmadığı gibi bekledi de. Lan saçım acayip kötü oldu ya, artık yapacağım bir şey yok. Ben bu çadırın bu kadar su geçirmez olduğunu bilmiyordum. Kışları sanırım o yüzden pek kullanmayı tercih etmedim. Ama bildiğin şu an aşırı test edilmiş bir şekilde. Şu an gün mü batıyor? Evet. Şu an gün batımı. Gün battı. Biz göremedik. Sevgili dostum gidiyor. Bay bay.
Gayet iyi, her yer görünüyor. Birini de şuraya takacağım. Arabayı da buraya aldım. Niye öyle yaptım bilmiyorum da oraya almak istedim ya. Biraz önüm açılsın istedim. Hala yağmur yağıyor. Hadi iyi geceler, tatlı rüyalar. Bakalım sabah görüşürüz. Şimdi da geri gelmiş buraya. Şimdi ilk uyandığımda güneş varmış da sıcakmış gibi gelmesin. Hemen şöyle oluyor. Her yer sis oldu yine. A bakalım. Dişleri de gösteriyor dişleri. A bakalım, a bakalım. Aferin. Biraz alıştırmışlar. Tiki var. Dişlerini gösteriyor böyle. Sanki saldıracakmış gibi ama hiç öyle değil. Geldi benimkiler yine. Evet. Gelirsek gecemize. Gece bir hayvan sesi duydum. Biraz böyle uluma gibiydi ama çok aldırış etmedim ve gece olduğu için çekemeyecektim. Nereden geldiği de tam belli değil, böyle çok kısık tonlarda geliyor. Biraz da yalnız kalınca insan hayaliymiş gibi
oluyor ya. O yüzden çok umursamadım işin doğrusu. Ama sanırım bu ikinci gelen diğer dişi köpek gece gelmiş. İşte bu çevrede sesler çıkarmış olabilir. Çünkü sabah uyandığımda ilk saatlerde o vardı. 6'da uyandık bu arada. Diğer taraftan gece çok soğuktu. Sabaha karşı titreyerek uyandım bir ara. Sonra tabii geri uyumuşum. Yani tulumumun konfor derecesi muhtemelen 0 ya da -2 falan. Yani o seviyeye geldi sanırım hava burada. Bilmiyorum. Bayağı soğuktu ya. Çok üşüdüm. Tek sıkıntı buydu. Dediğim gibi oldu. Buraya oturma yeri yapacağım. Şöyle. Sandalyeyi buraya koyuyorum. Buraya ihtiyacımız var. Falan eşyalarımız var. Şurada da su olmuş bura. Bakacak artık. Biraz kurur. Çadırın içi sıcak. Geri kalan yerlerde şu an gölge gibi görünse de birazdan güneş bulut gidince geliyor. Mecbur buraya sığındık. Dün gece üşüdüğüm için kendimi ödüllendirmek istedim. Bugün protein bazlı bir kahvaltım var. Kavurmalı yumurta. Televizyonu da açtım. Bugün belgesel var. Dağlardaki keçilerin beslenmesi. Sence kavurmalı yumurta mı, sucuklu yumurta mı? Birileri geldi. Muhtemelen Adana plakalıydı. Burada piknik tarzı bir şey yapacak. Çok konuşamıyorum çünkü
Toplanmak biraz yorucu tek başına. Bir de çadırın biraz fazla şey var işte. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Güzel bir kamptı. Güzel bir deneyimdi ama artık başka bir maceraya geçme zamanı. Yeni bölümde şöyle ormanda stabil bir havada, güneş ya da soğukluk stabil bir yerde yapmak istiyorum. Bakalım nasipse yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Doğada görüşürüz. Yağmur neydi ya? Dün neydi öyle? Videonuzu çekebilir miyim? Sıkıntı yok ya. Abi merhaba, nasılsın Merhaba. inşallah? İyi. Aklıma siz geldiniz biliyor musun? Dedim ki lan ben orada öyleyse hiç durmadı ya. Durma, sıkıntı yok ya. Biz çadıra alışkınıyız biz buraya. Ben de dedim artık yapacak bir şey yok. He. Nasıl gidiyor abi? Abi hiç o kadara gerek yok ya. Otur ya, otur. İlk geldiğinde direkt çadırın oraya geldiler. Taş evin sağına. Çadıra şey olsun, suyu oğlum bırak. Biri görüktü bak. Siyah şeyi görüyor musun? He şu nokta Ha. gibi. Ha, Abi oraya nasıl geliyorlar. şuradan mı çıkıyorlar oraya? Şuradan çıktılar. Gece hep oraya etti. Aa. Burada yatsın dedim. Bir de baktım şurada yukarıya gidiyorlar. Şuradaki bir yerdeler şu an keçiler. O kadar yukarıda ki var ya maşallah. Daha o zirvenin öbür yüzünü yayılırlar gelirler. Şey etmez, şimdi bu çalkanana sarı suyu şeyi hep birbirine karışır, ayran gibi olur o. He. Onu tallamamak lazım değil mi? O Peki kese- şey alsam, keseye koyulsa şey olsa şey olurdu. süt alsam ama onu da kaynatmadan götürürsem bozulur. Çünkü He. arabada götüreceğim. Onu da siz kaynatır mısınız acaba? Kaynatıldı mı süt bir şey olur mu? O zaman süt alayım. Yoğurt şey olmuyorsa. Yoğurdu biraz süzdüreceksin. İndirme şansım yok bugün, oraya ben çıkamam. Oğlum senin Çıkarım da yani zor sınırım demek istediğim. Orada da kartal mı uçuyor ne bir şey uçuyor tepelerinde. Eksik kalmaz bu tepede yani. diye bu Bu da kese yoğurdu değil mi? keseye bak. Süzme yoğurt gibi yani o zaman. süzme işte, yoğurdu süzme oluyor işte. zaten. Süzme işte. Ne diyorsun oğlum? Abla bir şey diyeyim mi? Çarşıda satılanlarla hiç alakası yok. Nerede bulacaksın? Çarşıda böyle kumlu gibi, bu bildiğin şey gibi böyle. Krema gibi, yağlı. Çok güzel. Kapat şunu abi. Süzdüğü zaman bu şekil olacak. Bir şey etmez, devam et. Bir şey etmez, ısırmaz usta. Ama ürün de ürün. Oo. Evde yapınca böyle olacak değil mi ayran? Olacak. Tamam. Ama herkes aynı yoğurdu yapıyor ama. Bu da keçi peynirimiz değil mi abi? Yani yoğurt veya işte süt veya peynir almak isteyenler nereye gelecek abi? Onu da söyle de. Ya yaylaya gelecek ya köye gelecek. Yaylada Soğukpınar'ın üstü. Köy nere? Köyde Ulupınar köyü. Adını da söyle de illa Ferhat Tokalı. Ferhat Tokalı'ya ulaşacaklar Ulupınar'da. Ya da Yaylada arkadaşlar. Peynir de çok güzel ya. Bu yağlı süner de bu. Yağlı peynir sünmez. İçti mi herkes yanlış biliyor. Yavan peynir süner. Ha mı? Yağlı Bu sünmez peynir. o zaman. Yani peynir uzanmıyor. Yağlı He. peynir yağını bırakıyor şeyin içine, tavanın içine. Kendi Yağını şey ediyor, kendi öyle kalıyor. Yavan peynir süzülüyor yalnız.
Uzağıyor yani. Ya yarı yağlı olacak uzaması için. Anladım. Abi ben bundan da Ama alacağım yemek yani. için yağlı. Ne kadar süren alıyor buraya çıkmak? Vallahi o anki psikoloji duruma bakar. Performansıma He, bağlı. bakan çok sinirli olun 20-25 dakika sürmez. Şeye sinirli olunca değil mi? Bakarsın bazen sakin olur. Şöyle çocuklara biraz bisküvi vesaire işte puding vardı yapılabilir. Vereyim de. Onlar burada biraz şey olsun, internet falan çekmiyor, moralleri bozulmuş. Bunlar sadece eskortluk yapar. Buradan çıkanı şu çam oraya kadar eskortluk yapar. Bunlar zarar Oradan vermez. çıkanı zaten. şu aşağıya kadar eskortluk yapar. Hiç şey etmezler. Yok, yok, Isırma işi onun- yok. Dağlarda koşuyorsun. Ben de bir merak sardım bakalım. Yavaş yavaş başlayacağım da ne zaman başlarım onu bilmiyorum. Bir koşacağım ama istiyorum yani. Vallahi siz yaparsınız ya. Niye ya? İsim Barış değil mi? sizin? Evet, Tamam, Barış. sizi biliyorum zaten de. O zaman dur. Videonuzu Ha. çekiyordum. Ha tabii İzniniz çekebilirsin, olabilir sorun yok. mi? Ha. Yaş geçti artık ya. Yaş. Yok yok. O 44 öyle dedi, yaş 44 dedi ya. gençsin abi daha ne yaptın ya 44 ne? Değil mi 44 bence çok. Gerçi 55'e kadar sen dayanırsın ya. boşu yapanların içinde herhalde 55-60 yaşında olanlar vardı geçen yıl. Bayağı ihtiyar Geçen sene görünüyordu. bizim birincimiz 63 yaşındaydı. Ha doğru. Buyur. Hepimizi salladı Öyle. geçti adam. Abi sen 44 yaşlıyım diyorsun adam 63 ne? Gördüm burada. Nasıl bir inanç evi 63'lü? O adam dağcıydı. Hmm. Şeyi dağcılıktan geliyor. Bir de He 30 dağcılık yıldır spor oldun mu yapıyor. şey oluyor başka oluyor. Tabi şu kaslar daha farklı Ya işte gelişmiş adam oluyor. zaten 55 kilo kas dolu. Ya bizim bu Sırım gibi adam. bizim böyle. bu tarafın insanın %50'si katılsa derece yapar yani koşullara. Doğru yapar Çünkü ha. adamların ömrü bu coğrafya sen- zor yani. Vücut tipin de zaten uygun şu an.